30 Temmuz 2020 Türkiye saatiyle 14.50'de Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri üssünden fırlatılan Perseverance, yaklaşık 7 aylık bu uzun yolculuğunu 18 Şubat 2021 Türkiye saatiyle 23.55'te başarıyla tamamladı. Jezero kraterine başarıyla inen Percy, bazı yeni iniş tekniklerini test etti. Bunlardan bir tanesi Range Trigger. Türkçe'ye menzil tetikleyicisi olarak çevrilen Range Trigger, paraşütün tam zamanında açılması ile ilgili. Bu konuda NASA, uzay aracı iniş hedefini geçecek olsaydı paraşüt daha önce açılacaktı. Hedefin gerisinde kalacak olsaydı uzay aracı hedefine biraz daha yaklaştıktan sonra paraşüt açılacaktı dedi. Yani iniş sistemleri kusursuz çalıştı diyebiliriz. Paraşüt konusu açılmışken paraşütteki şifreyi de anlatalım. Şifre, paraşütteki kırmızı çizgilere 1, beyazlara ise 0 sayısı verilip ASCII tablosunda Latin harf karşılığı bulunuyor. Böylelikle şifrenin zorlu şeylere cesaret et anlamına gelen Dare Mighty Things olduğu ortaya çıkıyor. Jezero kraterinden bahsedecek olursak, Mars'ın ekvatorunun hemen kuzeyinde yer alır. Bir zamanlar Nehil deltasına ev sahipliği yapmıştır. Suyun bu tarihi, Jezero kraterini mikrobiyal yaşam belirtilerini aramak için önemli bir yer haline getiriyor. Ayrıca Jezero kraterindeki bu alan, 3,6 milyar yıl öncesine kadar uzanan yer şekillerine sahip jeolojik açıdan zengin bir arazi sunuyor. Percy'nin amacı bir Mars yılı, yani yaklaşık 687 dünya günü boyunca bu jeolojiyi incelemek ve mikrobik yaşam aramak. Saatteki en yüksek hızı 152 metre olan, 3 metre boyunda, 2,7 metre uzunluğunda, 2,2 metre genişliği ile ortalama bir otomobil büyüklüğüne sahip Perseverance yaklaşık 1025 kilogram. Boyutlarından bahsettikten sonra enerjisinin nasıl oluştuğunu öğrenelim. Percy, çok misyonlu radyoizotop termoelektrik jeneratör adı verilen bir enerji kaynağı sayesinde hareket edebiliyor. Bu jeneratör, plütonyumun radyoaktif bozulmasıyla ortaya çıkan ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor. Neden güneş enerjisi yerine böyle bir enerji kullanıldığını soracak olursanız, NASA'nın 2018'de güneş enerjisiyle çalışan Opportunity gezgininin bir toz fırtınasının etkisiyle dünya ile iletişimi durdurması nedeniyle böyle bir enerji tercih edilmiş. Bu arada Percy'nin içinde Ingenuity adlı bir küçük helikopter var. Uygun bir yer bulunana kadar Percy'nin içinde kalacak. Uygun bir yer bulunduğunda Mars'ın yüzeyine bırakılacak. Helikopter Percy'nin inişinden sonra durum raporunu verdi ve durum raporunda gayet iyi bir durumda olduğunu bildirdi. Bu helikopterin üstünde ortamı keşfetmek için sadece kameralar bulunuyor. Helikopter bu 30 Mars günü uçuşundan sağ çıkarsa başka gezegenlere de gönderilebileceği konuşuluyor. Bu arada helikopter güneş enerjisini kullanıyor. NASA'nın helikopter konusundaki esas amacı başka gezegende motorlu uçuş için ilk denemeyi yapacak olması. Percy'nin teknik özelliklerinden bahsedecek olursak 7 ana yük aracına, 19 kameraya ve 2 mikrofona sahip. Bu 7 ana yük aracını bilim hedefleriyle açıklayalım. Mastcam-Z, gezici direğine monte edilen kamera sistemi, kafadaki gözlere eşdeğerdir. Ana görevi uzaktaki hedefleri büyütmek için bir zoom lens ile Mars yüzeyinin ve atmosferdeki özelliklerinin yüksek çözünürlüklü video, panoramik renkli ve 3D görüntülerini çekmek. Mastcam, Jezero krateri üzerindeki ana görüntüleme penceresi olacak. MOXIE, Mars oksijen yerinde kaynak kullanımı deneyi, Perseverance'ın insanlara Mars'a gitmeye hazırlanmasına yardımcı olma yollarından biridir. Bu cihaz karbondioksit atmosferinden oksijen elde etmek için tasarlanmıştır. Bu yetenek gelecekteki insan kaşiflerinin nefes almasına yardımcı olmak için gerekli olacak. Ancak aynı zamanda sahada roketler için itici güç üretmeye de yardımcı olacaktır. Bu Mars astronotlarını görevlerinden sonra dünyaya geri getirmek için gerekli bir adım. SuperCam, bir kamera, lazer ve spektrometreleri bir araya getirdiğinizde geçmiş mikrobiyal yaşam belirtileri arayışının önemli bir parçası olan organik bileşikleri aramaya yardımcı olacak bir alettir. Bir kalem ucu kadar küçük hedeflerin kimyasal ve mineral yapısını 7 metreden fazla bir mesafeden tanımlayabilir. Sherlock, kızıl gezegende yaşam belirtileri arayacak. Enstrüman ve ona eşlik eden Watson lakaplı kamera ile Mars'ın mikroskobik görüntülerini alma ve bunları analiz etme yeteneğine sahiptir. Yüzeyde ateşleyebileceği bir lazerle donatılmış olan Sherlock, spektroskopi olarak bilinen bir teknik kullanılarak toprakta ve kayada bulunan kimyasalları ölçebiliyor. MEDA, Mars çevresel dinamikler analizörü olan MEDA, Perseverance gezgininin üzerinde bulunan ve yüzey havasının yanı sıra toz boyutunu ve morfolojisini karakterize edecek bir araçtır. Spesifik
Spesifik olarak elde edilen bilgiler, yerinde kaynak kullanım sistemlerinin doğru tasarımı için kritik olan poz boyutları ve şekilleri, günlük hava durumu raporu ve Mars'taki radyasyon ve rüzgar modelleri hakkında bilgiler gibi gelecekteki insan keşif hedeflerinin ele alınmasına yardımcı olacaktır. RIMFAX, radar görüntüleyici RIMFAX, Perseverance gezgininin yere nüfuz eden radarıdır. Yüzeyin altındaki jeolojik özellikleri görmek için radar dalgalarını kullanır. Cihaz gömülü kum tepeleri veya lav özelliği gibi yerin belki de onlarca metre altında tespitler yapabilir. Bu radar görüntüleyici 150 ila 1200 MHz radyo frekanslarında çalışacak. PIX, bir X ışınını hedef kaya veya toprak üzerindeki küçük bir noktaya odaklayarak elementel kimyayı milimetre altı ölçeklerde hızla ölçen bir mikrofokus X ışını floresan cihazıdır ve indüklenen X ışını floransının analiz edilmesini sağlar. Kimyadaki mekansal farklılıkları ortaya çıkarır. Bilim hedeflerinden sade bir şekilde bahsedecek olursak 4 madde yeterli olur diye düşünüyorum. 1. madde. Yaşanabilirlik aramak. Yani mikrobiyal yaşamı destekleyen ortamları belirlemek. 2. madde. Biyolojik imzalar aramak. Yani yaşanabilir ortamlarda özellikle zaman içinde işaretleri koruduğu bilinen belirli kayak türlerinde olası geçmiş mikrobiyal yaşamın işaretlerini aramak. 3. madde. Ön belleğe alma örnekleri. Kaya ve toprak parçalarını toplayarak tüplere doldurmak ve Mars'ın yüzeyine bırakmak. Burada ek bir bilgi verelim. Bu tüpler daha sonra 2026'da Mars'a gönderilmesi planlanan küçük bir araç tarafından buradan alınıp dünyaya getirilecek. 4. madde. İnsanlık için hazırlık. Mars atmosferinden oksijen üretimini test etmek. Tüm bunlardan bahsettikten sonra uzay hakkında daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın.